sizlerle bu üzerimde gördüğünüz tatlı mı tatlı baby doll elbiseyi nasıl yaptığımı paylaşacağım. Böyle kat kat elbiseler, etekler yapmak birazcık uğraştırıcı ama çok fazla ince işçilik istemiyor. O yüzden aslında yapması orta seviye zorlukta diyebiliriz. Dilerseniz hiç daha fazla uzatmayayım ve hemen nasıl yapıldığına geçeyim. Elbisemi yapmak için 2 metre kadar kumaş kullanıyorum. Bu böyle çok hafif esnekliği olan bir kumaş ama esnek kumaşa ihtiyacımız yok. Kendinden de böyle dokulu. Öncelikle kumaşım 2 kat bir şekildeyken ucundan katladım tekrardan, yani 4 kat oldu. Ve kalıp olarak da bir crop tişört aldım elime. Tişört kullanacağım ama bunun kalıbının neredeyse hiçbir kısmını kullanmayacağım. Sadece orta kısmı kullanacağım. Direkt kendiniz de kesebilirsiniz. Elbisenin bu göğüs kısmının ne kadar boyutlu olmasını istiyorsam ona göre tişörtümü katladım. Ve kol oyuntusundan azıcık yukarıya çıkacak şekilde kestim. Bu şekilde 2 parça elde ettim. Bunlardan bir tanesi ön olacak ve ön tarafa pens atacağız. Çünkü üzerine oturmasını istiyorum üst tarafın. Kenarlara eşit uzaklıklarda kulakçıklar tutuyorum ve bunları iğneliyorum. Tabi bunlar da yine eşit kalınlıkta olması gerekiyor. Yukarıya doğru kumaşın kenarına gelerek iğneliyorum. Yani üçgen bir şekilde yapıyorum orayı. Ve buradan düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra penslerimiz hazır oldu. Şimdi arka parça olacak parçamı da bunun üzerine yerleştiriyorum ve bir kenarından dikiyorum. Dikerken overlock makinesi kullanacağım. Sonra kenarından tekrardan bir de düz dikiş gideceğim. Açık kalan kenarları da overlockla temizleyeceğim. Bu şekilde görünüyor. Şimdi bu parçamı açıyorum. Ve alt kısmını ölçüyorum. Bu ölçümü 1,5 ile çarpıyorum. Ve bulduğum ölçü benim bir alt parçam olacak. Bu alt parça için bulduğum ölçüyü de yine 1,5 ile çarpıyorum. Bu da onun bir altı olacak. Ve en son bulduğum ölçüyü de yine 1,5 ile çarpıyorum. Bu da en alt parçam olacak. Yani aşağıya doğru 1,5 ile çarpa parçalarımın boyutlarını buluyorum. Ve elbiseyi yapmak istediğim uzunluğu da göğüs altından itibaren ölçüp 3'e böldüm. Ona göre de parçalarımın boylarını belirledim. Burada kumaş eni uzun parçalara yetmiyor. Bu yüzden ikinci ve üçüncü parçayı genellikle 2 parça halinde yapmamız gerekiyor. Kenarından dikip birleştiriyoruz, zaten bir numarası yok. Şimdi en kısa olan parçamı alıyorum ve kenarını en geniş dikiş adım uzunluğunda düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu üst parçamın boyuna gelene kadar burayı büzdürüyorum. Büzdürme yaparken en geniş dikiş adım uzunluğunda diktiğimiz için zaten zorlanmıyoruz. Ama alt ipi çekmemiz gerekiyor. Bu sayede çok kolay büzülüyor. Büzgülerimi ayarladıktan sonra bunları yüzleri birbirine bakacak şekilde kenarlarından denkleştirip iğneliyorum. Sık sık iğneliyorum büzgülerim karışmasın diye. Makineye geçtiğimde ise önce düz dikişle dikiyorum. Elime overlock makinemin cımbızını aldım ve onunla büzgülerimin bir tarafa yığılmasını engelleyerek düzelte dikiyorum. Bu aşamada direkt overlockla başlarsanız büzgüyü yaptığımız ipi overlock makinesi yanlışlıkla kesebilir ve büzgümüz tamamen bozulabilir. O yüzden önce düz dikişle dikip daha sonra kenarını overlockla temizlemek en iyi yöntem şu anda. Bu arada ben birazcık hasta oldum. O yüzden sesim biraz kalın geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Dikişimi yaptıktan sonra bu şekilde görünüyor.
Bu arada bunu şu anda çevirip bluz da yapabilirsiniz. Yani güzel bir model oluyor. Şimdi kenarına fermuar ekleyeceğim. Bir gizli fermuar kullanıyorum. Kumaşıma en uygun rengi bulmaya çalıştım. Kol altından itibaren fermuarımı kenar kısmına yerleştiriyorum. Diğer kenara da aynı şekilde iğneliyorum. Buralardan dikeceğim. Eğer gizli fermuarı gizli dikmekte zorlanıyorsanız sizin için ekranın sağ üst köşesine bir video bıraktım. Onu izleyebilirsiniz. Fermuarımı diktikten sonra bu altında kalan açık kısmı da dikiyorum, birleştiriyorum. Ve böyle görünüyor. Şimdi sıra geldi artık alt parçalarını eklemeye. İkinci parçamı alıyorum. Yine aynı şekilde en geniş dikiş adım uzunluğunda düz dikişle dikiyorum. Dikişimi yaptıktan sonra bu sefer de az önce eklediğim parçanın alt kısmına eşit olana kadar bu parçamı büzdürüyorum. Boyları eşitlendiğinde ipimin ucunu bağlayıp kaçmasını engelliyorum. Daha sonra büzgüyü diğer taraflara homojen bir şekilde dağıtıyorum. Bu birazcık sabır isteyen bir model. Zor değil aslında ama çok uzun sürüyor ve sıkılıyoruz maalesef. Ama zor değil, merak etmeyin. Büzgülerimi istediğim şekilde dağıttıktan sonra birinci parçamın alt kısmına aynı az evvel yaptığım gibi yerleştiriyorum ve iğneliyorum. Burayı da çepeçevre dikiyorum. Bu şekilde görünüyor. Artık elbisemiz yavaş yavaş uzamaya başladı. Son parça kaldı zaten. Son parçamı da aynı şekilde kenarından diktim en geniş dikiş adım uzunluğunda. Artık her aşamayı göstermiyorum aynı şeyleri tekrarladığım için. İkinci parçamın boyuna gelene kadar büzdürüyorum. Bakın çok yapmışım. Şimdi açıyorum. Boyları eşitlendiğinde mühürlüyorum bağlayarak. Ve büzgülerimi düzeltiyorum. Burada elbisenin üst modelini değiştirip altını yine böyle çingene model yapabilirsiniz. Veya direkt bunu bir etek olarak yapabilirsiniz. Tesettürlüyseniz gömlek elbise şeklinde üst tarafı düğmeli, alt tarafı böyle büzgülü yapabilirsiniz. Bir sürü model çıkarabilirsiniz dilediğiniz gibi. Üçüncü parçamı da birleştirdikten sonra bu şekilde görünüyor. Artık etekle işimiz bitti. Sıra geldi yakayı yapmaya. Ön ve arka parçamın uç kısımlarını içeriye doğru minicik kıvırıyorum ve düz dikişle dikiyorum. Bu şekilde görünüyor. Şimdi askıları yapacağım. Burada bir taşla iki kuş vuracağız. Hem askıları yapacağız hem de kol altlarını temizleyeceğiz.
Öncelikle uzun uzun 2 tane şerit kestim. Daha sonra bir şeridimi 2'ye böldüm. Ve şeritlerimin iki kenarını 2'ye doğru katladım, ütüledim. Sonra tekrar 2'ye katladım hepsini birden. Tekrardan ütüledim. Yani hazır katlanmış biye mantığında katladım. Uzun olan şeridimin orta kısmını buluyorum ve iğneyle işaretliyorum. Bunu fermuar olmayan tarafa yapacağız. Tam orta kısmını yan dikişime denkleştiriyorum. Ve kol altımı içeriye alacak şekilde biye olarak hazırladığım askımı yerleştiriyorum. Şimdi bunun bir ucundan başlayıp diğer ucundan çıkana kadar düz dikişle dikiyorum. Fermuarlı olan kısım içinde ikiye ayırdığım askılarımı kullanacağım. Bu kez sadece uç kısmını minicik içeriye katlıyorum ve fermuarın ucuna yerleştiriyorum. Yine kol altından çıkıp devam edeceğim dikmeye. Aynı şekilde diğer yarısını da yapıyorum. Bunlar kenarda kalacağı için kenarlarını içeriye katlayıp temizlememiz gerekiyor. Gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Askıları böyle uzun bağlamalı bir askı istediğim için aslında bu şekilde yaptım. Siz dilediğiniz boyutta yapabilirsiniz. En son kısımda yakanın ortasına bir lastik diktim ve öpücük yaka haline getirdim o yakayı. Ama onu çektiğim videoyu bir türlü bulamadım. Biraz zaman oldu çünkü bu videoyu çekeli. Size açıklamalar kısmına bir video ekleyeceğim ve dakika vereceğim. Orada yaptığım şeyin aynısını yapacağım. Etek ucunu da incecik içeriye doğru katlayıp düz dikişle dikiyorum. Ve böylece de elbisem bitmiş oldu. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.